Binlerce yıl boyunca ayakta kalan, firavunların hükmettiği bu büyüleyici topraklar, geçmişin sırlarını fısıldıyor. Bu belgeselde, firavunların yönetiminden halkın gündelik yaşamına, piramitlerin gizemlerinden mumyalama ritüellerine, Musa ve Yusuf peygamberin antik Mısır'la bağlantılarına kadar pek çok konuya değineceğiz. Antik Mısır, tarihin en büyük uygarlıklarından biri olarak binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. İlk yerleşimler, M.Ö. 5000'li yıllarda Nil Nehri kıyısında başlamıştır. Nil Nehri, Mısır başta olmak üzere birçok ülkenin sınırları içerisinden geçer. Tarihsel olarak eski Mısır uygarlığı için hayati bir öneme sahipti. Mısır'ın ilk siyasi birliği ise M.Ö. 3100 yıllarında Menes tarafından sağlanarak Yukarı ve Aşağı Mısır birleştirildi. Menes, başkentini Memphis olarak kurmuş ve Mısır'ın merkezi yönetimini pekiştirmiştir. Bu olay, Mısır'ın tarihindeki önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Mısır tarihinin başlangıcını simgeliyor ve Nil Nehri boyunca gelişen büyük bir uygarlığın temellerini atıyordu. Antik Mısır tarihinin en etkileyici hükümdarları arasında 2. Ramses, Tutankamon ve Kleopatra öne çıkmaktadır. Bu firavunlar, hem başarıları hem de hatalarıyla Mısır'ın kaderini şekillendirmiştir. 2. Ramses, M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm sürdü ve Mısır'ı siyasi ve ekonomik açıdan zirveye taşıyan firavunlardan biri olarak tarihe geçti. Onun döneminde Hititlerle yapılan Kadeş Savaşı sonrası tarihin bilinen ilk barış anlaşması imzalandı. Ramses, Abu Simbel Tapınağı'nı ve birçok devasa yapıyı inşa ettirerek Mısır'ın ihtişamını artırdı. Ramses, hayattayken kendisini tanrı olarak ilan etmiş ve tapınaklar inşa ettirerek buralara kendi heykellerini dikmiştir. Özellikle Abu Simbel Tapınağı'nda devasa heykelleri yer alır ve girişe ilk ışık düştüğünde doğrudan onun yüzünü aydınlatacak şekilde inşa edilmiştir. Daha da ilginci, bu tapınağın içindeki bir odada, Güneş yılda sadece 2 kez 22 Şubat ve 22 Ekim'de Ramses'in heykelinin yüzünü tam olarak aydınlatır. Bu tarihlerden biri doğum gününe, diğeri ise tahta çıkış gününe denk gelir. Bu yapı, antik Mısırlıların astronomi ve mühendislik bilgisinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteren inanılmaz bir detaydır. Tutankamon, M.Ö. 1332-1323 yılları arasında kısa bir dönem hüküm sürmüş olmasına rağmen, mezarının keşfi sayesinde günümüzde en ünlü firavunlardan biri haline gelmiştir. Tahta çıktığında henüz 9 yaşında olan Tutankamon, kısa süren hükümdarlığı boyunca babası Akhenaton'un başlattığı tek tanrılı inanç sistemini geri alarak Mısır'ı eski çok tanrılı dönemine geri döndürdü. Halkı, onu tanrılar tarafından kutsanmış bir lider olarak görüyordu. Güçlü ve cesur bir firavun olarak saygı duyuluyordu. Kleopatra, M.Ö. 51-30 yılları arasında Mısır'ı yöneten son firavunlardan biriydi. Onun dönemi, Roma ile olan karmaşık ilişkilerle anılmaktadır. Jules Caesar ve daha sonra Romalı General Marcus Antonius ile olan ilişkileri sayesinde Mısır'ın bağımsızlığını korumaya çalışmıştır. Actium Savaşı'nda Roma ordusuna karşı alınan yenilgi ve Antonius'un ölümü sonrası,
Kleopatra intihar etmiş ve Mısır Roma'nın bir eyaleti haline gelmiştir. Ancak bazı tarihçilere göre Kleopatra'nın ölümü hala gizemini koruyor. Halkı onu bilge ve güçlü bir kadın olarak görmüş. Ancak bazıları onun Roma'ya fazla bağımlı hale gelmesini bir hata olarak değerlendirmiştir. Antik Mısırlılar, evcil hayvan beslemeyi çok severdi ve özellikle kedilere büyük bir hayranlık duyarlardı. Kediler, sadece zarif ve sevimli oldukları için değil, aynı zamanda manevi koruyucu olarak görüldükleri için de çok değerliydi. Mısırlılar, kedilerin evlerini kötü ruhlardan ve zararlı hayvanlardan, özellikle farelerden ve yılanlardan koruduğuna inanırlardı. O kadar önemliydiler ki, bir ailede bir kedi öldüğünde ev halkı yas tutar, hatta kaşlarını kazıyarak üzüntülerini gösterirdi. Daha da ilginci, kedileri öldürmek büyük bir suç olarak kabul edilirdi ve bazen ölüm cezasına bile yol açabilirdi. Hatta Persler, Mısırlılarla savaşırken bir kurnazlık yaparak kalkanlarına canlı kediler bağlamışlar ve Mısırlılar, kutsal saydıkları bu hayvanlara zarar vermemek için savaşmaktan kaçınmışlardı. Antik Mısır toplumu, sıkı bir hiyerarşik düzen içinde şekillenmişti. En üstte firavun ve kraliyet ailesi yer alırken, onları büyük ekonomik ve dini güce sahip rahipler takip ediyordu. Ordu komutanları, savaşlardaki başarılarına bağlı olarak yükselebilirken, devlet yönetiminde önemli rol oynayan katipler, okuma yazma bilen ayrıcalıklı bir sınıftı. Zanaatkarlar ve tüccarlar, sanat ve ticaretle uğraşarak ekonomiye katkı sağlarken, toplumun büyük kısmını oluşturan çiftçiler ağır işlerde çalışarak ülkenin gıda üretimini sağlıyordu. En altta ise genellikle savaş esirlerinden oluşan köleler vardı. Sosyal statü doğuştan belirlenirdi ve yükselmek zordu. Ancak bazı yetenekli bireyler eğitim veya askeri başarı ile üst sınıflara çıkabilirdi. Üst sınıflar lüks içinde yaşarken, alt sınıflar daha sade bir yaşam sürüyordu. Halkın günlük yaşamında beyaz keten giysiler yaygındı. Mısır ekmeği ve bira en temel gıdalar arasındaydı. Antik Mısır dendiğinde ilk akla gelen yapılar piramitlerdir. Gize piramitleri, özellikle Keops piramidi, devasa mühendislik becerileriyle inşa edilmiştir. Piramitlerin inşaatında kullanılan taşların ağırlığı tonlarca olup, taşların nasıl taşındığı tartışma konusudur. İşçilerin çalışma şartları, kullanılan aletler ve taşların kesilme yöntemleri günümüzde bile araştırmalara konu olmaktadır. Bazı araştırmacılar bu taşların insan gücüyle taşındığını öne sürüyor. Mısır'da bulunan insan iskeletlerinde sırt ve bel kemiklerindeki yassılaşmanın ağır şartlarda çalıştıklarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Piramitlerle ilgili uzaylı teorileri de yıllardır insanları büyüleyen bir konu. Antik Mısırlıların devasa taş blokları o dönemin teknolojisiyle nasıl taşıyıp yerleştirdikleri merak konusu ve bu yapıları ancak dünya dışı varlıkların yardımıyla inşa edebilecekleri fikri düşündürücü. Özellikle Giza piramidinin Orion takım yıldızı ile hizalanması, matematiksel oranları ve dünyanın farklı yerlerinde benzer yapılar bulunması, bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında.
Ayrıca eski Mısır metinlerinde gökten gelen tanrılar gibi ifadeler bulunması da uzaylı teorilerini destekleyenler için bir ipucu olarak görülebilir. Hatta bazıları piramitlerin yalnızca mezar değil, enerji üreten yapılar olduğunu bile iddia ediyor. Ancak bilim insanları, piramitlerin tamamen insan gücüyle yapıldığını ve taşların rampalarla taşındığını kanıtlayan birçok bulguya sahip. Yine de piramitlerin gizemi tam olarak çözülmediği için bu tür teoriler popülerliğini korumaya devam ediyor. Tapınaklar ise tanrılara adanmış büyük yapılardı. Karnak Tapınağı, içinde devasa sütunları ve kutsal havuzları barındıran muhteşem bir dini merkezdi. Luxor Tapınağı ise, firavunların ilahi gücünü pekiştirmek amacıyla inşa edilmiştir. En etkileyici tapınaklardan biri de, Ramses'in yaptırdığı Abu Simbel Tapınağı'dır. Tapınağın girişinde devasa firavun heykelleri yer almakta olup, iç kısımlarında savaş sahnelerini anlatan kabartmalar bulunmaktadır. Sfenks de Antik Mısır'ın en gizemli yapılarından biridir. Büyük Gize Sfenksi, bir aslan gövdesine ve insan başına sahiptir. Kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Firavun Kefre'nin yaptırdığına dair güçlü kanıtlar vardır. Sfenks'in yüzü zamanla tahrip olmuş, burun kısmı kaybolmuştur. Antik Mısır'da gömü gelenekleri ve mezar yapıları da büyük önem taşımaktadır. Firavunlar, ölümden sonraki yaşama inanarak muhteşem mezarlar yaptırmışlardır. Mezar odaları genellikle değerli eşyalar, heykeller ve büyü metinleriyle süslenirdi. En dikkat çekici mezarlardan biri, Tutankamon'un mezarıdır. Bu mezar, Howard Carter tarafından 1922'de keşfedilmiş ve içinden Firavun'un altın maskesi, taşlardan yapılmış elbiseleri, mücevherleri ve çeşitli ritüel eşyaları gibi pek çok değerli eşya bulunmuştur. Bu eşyalar, Firavun'un öbür dünyada güç ve prestij kazanmasını sağlamak amacıyla mezarlığına yerleştirilmiştir. Antik Mısır'da dini inanç günlük yaşamın temel taşlarından biriydi. Ra, Antik Mısır halkı için sadece bir tanrıdan daha fazlasıydı. Onun adının ülkenin her köyünde, tapınaklarda ve saraylarda anılması gerekiyordu. Firavunlar kendilerini Ra'nın dünyadaki temsilcileri olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Ra ismi Firavunların unvanlarında sıkça yer alır. Amon, Osiris, Anubis ve Isis gibi tanrılarda Mısırlıların inancında önemli bir rol oynuyordu. Ölümden sonra yaşam, Mısırlılar için kritik bir inancı temsil ediyordu. Mumyalama ritüelleri, ruhun bedenini tanıması ve öteki dünya yolculuğunda ona eşlik edebilmesi için uygulanıyordu. Antik Mısır'la ilgili söylenilenler arasında bir diğer dikkat çekici konu ise Hazreti Yusuf'un Mısır'daki önemli konumudur. Hazreti Yusuf kıssası, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Yusuf, babası Hazreti Yakup'un en sevdiği oğluydu. Ancak kardeşleri onu kıskanarak bir kuyuya attılar ve Mısır'a köle olarak satılmasına neden oldular. Mısır'da Aziz olarak anılan yüksek rütbeli bir devlet adamının evine köle olarak girdi. Burada dürüstlüğü, ahlakı ve bilgeliği sayesinde Aziz'in güvenini kazandı. Züleyha'nın kendisine kur yapmasına rağmen iffetini koruması, onun ahlaki duruşunu daha da yüceltti. Ancak iftiraya uğrayarak zindana atıldı. Zindanda, mahkumların rüyalarını yorumladı ve bu yeteneğiyle şöhret kazandı. Bir gün, Firavun peş peşe gördüğü rüyaları yorumlatmak istedi. Ancak saray bilginleri rüyaların anlamını çözemediler.
Firavun'un rüyasında 7 zayıf ineğin 7 iri ineği yediğini ve 7 kuru başağın 7 yeşil başağı yuttuğunu görmesi büyük bir mesaj içeriyordu. Saraydaki eski bir mahkum, Yusuf'un rüya yorumlama yeteneğini hatırlayarak Firavun'a ondan bahsetti. Yusuf saraya çağrıldı ve rüyaların 7 yıl bolluk ve ardından 7 yıl kıtlık yaşanacağını gösterdiğini söyledi. Bunun üzerine Yusuf, Mısır'ın tahıl depolarını yönetmek üzere yüksek bir mevkiye getirildi. Yusuf'un öncülüğünde kıtlığa karşı büyük önlemler alındı. Bolluk yıllarında tahıl depolandı ve kıtlık döneminde halka dağıtıldı. Bu süreçte Yusuf'un adaleti, bilgeliği ve dürüstlüğü Mısır halkı tarafından büyük takdir gördü. Sonunda kardeşleri de kıtlıktan etkilenerek Mısır'a geldi ve Yusuf'la dramatik bir kavuşma yaşandı. Babası Hazreti Yakup da Mısır'a getirilerek oğlu Yusuf'la kavuştu. Ancak ne yazık ki oğluna olan özleminden dolayı gözlerini kaybetmişti. Hazreti Yusuf'un kıssası, sabır, adalet ve Allah'a güvenmenin önemini vurgulayan büyük bir hikayedir. Bugün bile Mısır'ın tarihi içinde onun izleri arkeologlar ve tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Hazreti Musa da Tanrı'nın emirlerini halkına ileten bir peygamber olarak tarihi senaryoda Mısır'la karşı karşıya gelmiştir. Hazreti Musa, Mısır'da zulme uğrayan İsrailoğulları arasında doğmuş ve Firavun'un zulmünden kaçmıştır. Kur'an'da ve biz Musa'yı Firavun'a gönderdik. Ona kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar diye emrettik ifadesiyle Tanrı'nın onu özel bir görev için gönderdiği belirtilir. Musa, sarayda büyümüş ve Firavun'un zulmüne karşı halkının özgürlüğü için mücadele etmiştir. Tevrat'ta da Tanrı Musa'ya, halkımın acılarını gördüm ve onları kurtarmak için onları Mısır'dan çıkaracağım dedi şeklinde Tanrı'nın verdiği mesaj vurgulanır. Kur'an'da Musa, ben Rabbinin elçisiyim, beni gönderdi, seni Allah'a çağırmakla görevliyim, dedi. Ancak Firavun bu isteği reddederek İsrailoğullarına zulmetmeye devam etmiştir. Bunun üzerine Tanrı, Mısır'a Kur'an ve Tevrat'ta da bahsedilen 10 belayı göndermiştir. Tevrat'ta ve Tanrı Mısır'a 10 bela gönderdi. Her bela Firavun'un kalbini daha da sertleştirdi. İfadesiyle Tanrı'nın müdahalesi ve Firavun'un direnmesi anlatılır. Sonunda Firavun İsrailoğullarını serbest bırakmaya karar verir. Ancak daha sonra kibirlenen Firavun sözünden döner ve onları takip etmeye başlar. Kur'an'da ve Musa denize vurdu ve deniz ikiye yarıldı. Her iki tarafta büyük bir dağ gibi oldu denilerek Tanrı'nın mucizesiyle denizin yarılması anlatılır. Firavun'un ordusu denizin ortasında boğulmuş ve İsrailoğulları güvenli bir şekilde geçmiştir. Mısır'dan çıkış sadece bir özgürlük simgesi değil, aynı zamanda Tanrı'nın halkına rehberlik etme amacının da bir ifadesidir. Kur'an'da ve biz İsrailoğullarını denizden geçirdik denilerek bu büyük mucizeye gönderme yapılır. Günümüzde Mısır'ın nüfusu yaklaşık 110 milyon civarındadır. Ülkenin büyük çoğunluğu Müslümandır. Nüfusun yaklaşık %90'ı Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Geriye kalan %10 ise Hristiyanlar, özellikle Kıpti Ortodoks Hristiyanları ve diğer azınlık dini gruplardan oluşmaktadır. Antik Mısır, büyük yapıları ve mistik inançları ile tarihin en çarpıcı uygarlıklarından biridir. Binlerce yıl önce inşa edilen anıtlar ve gelişmiş mühendislik teknikleri bugün bile bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Firavunların ihtişamlı hayatları
halkın günlük yaşamı ve mitolojinin derin etkileri, Mısır'ı eşsiz bir medeniyet haline getirmiştir. Günümüzde arkeolojik keşifler, bu büyüleyici uygarlığın sırlarını açığa çıkarmaya devam ederken, Antik Mısır etkisinin dünya tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.